Merhaba Turko Mustafa kanalı değerli dinleyicilerimiz. Umarız faydalı ve eğlenceli zamanlar bizimle birlikte geçirirsiniz. Merhabalar. Bugün Adham Sharkavi'nin Kalbim Tatmin Olsun diye adlı eserinden bazı diyalogları ele alacağız. Çok güzel bir seçimdi gerçekten. Evet, amacımız bu kısa ama çok derin konuşmalardan en can alıcı fikirleri birlikte çıkarmak. Hı hı. Yani bu hayatın karmaşasında kalp nasıl huzur bulur? Biraz bu sorunun peşine düşeceğiz. Harika bir başlangıç. Kitaptaki diyalogları okurken beni ilk çarpan kısımda başlamak istiyorum o zaman. Tabii. Çünkü hepimizin yani kendine sorduğu o temel soru var ya, ben kimim, insan özünde nedir? Evet. Yazı bu soruya hiç beklemediğim bir yerden yaklaşıyor. İnsanın doğasını adeta bir savaş alanına benzetiyor. Nasıl yani? Bir karakter, içimde hem bir melek hem de bir canavar var gibi bir şey söylüyor ve her gün hangisini besleyeceğimi seçiyorum. Anladım. Bu bizi iyi ya da kötü diye damgalamak yerine sürekli bir seçim anında gösteriyor. Kesinlikle bütün vurgu seçim kelimesinde. Evet, evet. Yani metnin felsefesi biraz varoluşçu bir tınıya sahip diyebiliriz. Doğuştan gelen sabit bir özümüz var demiyor. Hı hı. Aksine potansiyellerle doğarız ve hayat boyu yaptığımız seçimlerle o özü inşa ederiz diyor. Ama burada bir gerilim de var sanki. Nasıl bir gerilim? Bir yandan seçimlerin seni özgürleştirir derken, diğer yandan karakterlerin sık sık kaderden, yani kontrol edemedikleri şeylerden şikayet ettiğini görüyoruz. Doğru. Yazar bu ikilemi çözmüyor, sadece gözler önüne seriyor. Bu seçim ve kontrol edememe gerilimi belki de en çok ilişkilerde ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Hatta diyaloglardan biri tam da bu noktaya parmak basıyor ve soruyor. Bu kadar güzel başlayan bir şey neden bazen acıyla son bulur? Ah, o meşhur soru. Bu aslında hepimizin bildiği o kırılganlıkla ilgili değil mi? Tam olarak öyle. Yazar burada aşkı şey gibi anlatıyor. Adeta sigortası olmayan bir tekneyle okyanusa açılmaya benzetiyor. Güzel benzetme. Fırtınalar olabilir, tekne su alabilir ama okyanusun güzelliğini de ancak bu riski alarak görebilirsin. Yani acı sevginin başarısızlığı değil. Değil, tam tersi. Derin bir bağ kurma deneyiminin doğal bir parçası olarak görmemiz öneriliyor. Acı, yolculuğun bittiği anlamına gelmiyor yani. Sadece fırtına çıktığı anlamına geliyor. Aynen. Ama bu biraz pasif bir kabulleniş gibi durmuyor mu? Yani metin acı çekmek normaldir, alışın mı diyor? Yoksa bir yol da sunuyor mu? Harika bir soru. Aslında alışın demiyor, daha çok acının bir öğretmen olabileceğini fısıldıyor. Nasıl bir öğretmen? Karakterler yaşadıkları kalp kırıklıkları sayesinde kendi sınırlarını, neyi gerçekten istediklerini daha iyi anlıyorlar. Anladım. Yani acı bir son değil, bir dönüşüm aracı olarak resmediliyor. Kesinlikle. Bu acı ve kırılganlık meselesi insanın o en başta bahsettiğimiz çelişkili doğasıyla da çok bağlantılı o zaman. Evet, tam olarak oraya bağlanıyor. Hem derin bir bağ kurmak istiyoruz, hem de yara almaktan ölesiye korkuyoruz. İşte o içimizdeki savaş. Sanırım bu da bizi en temel sorumuza geri getiriyor. Bu kadar karmaşanın içinde insan nasıl huzur bulacak? Evet, kitabın başlığı bile bu arayışa işaret ediyor zaten. Peki karakterler cevaba ulaşıyor mu sonunda? İşte en şaşırtıcı kısım da bu. Ulaşmıyorlar mı? Net bir cevaba ulaşmıyorlar. Metnin en büyük aha anı da burada gizli aslında. Huzur tüm cevapları bulmakta değil, Değil. hayatın bu karmaşıklığını kabul edip aramaya devam etmekte yatıyor. Asıl olan varış noktası değil, yolculuğun kendisi. Yani huzur bir hazine haritasının sonundaki X işareti değil, Aynen öyle. haritanın kendisi. Hatta metne göre belki de kaybolmak bile yolculuğun değerli bir parçası. Çok güzel. Öyleyse toparlayalım. Tabii, Elimizdeki kaynaklar bize insanın doğuştan gelen bir etiket yerine seçimleriyle var olduğunu söylüyor. evet. Aşkın kaçınılmaz riskler içeren ama dönüştürücü bir yolculuk olduğunu Hı hı. ve asıl huzurun cevapları bulmakta değil, doğru sorularla yolda kalmakta gizli olduğunu anlatıyor. Çok güzel özetledin. Bu derinlemesini incelemeyi noktalarken metnin bize sordurduğu o soruyu sana bırakmak istiyoruz. Eğer bilgelik cevaplarda değil de doğru soruları sormakta gizliyse, senin bugünlerde kendine sormaya devam ettiğin en önemli soru nedir? Mustafa Hoca kanalında abone olmayı unutmayın.